Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz örnek çalışmasının anlatımını yapacağım. Ajurlu burgu modeli diye geçiyor. Kaydırmalı ajurlu burgu modeli diye geçiyor. Birkaç tane ismi var. Çok kolay bir model. Tıpkı burgu çalışır gibi çalışacağız. Fakat arada ajurlarımız olacak. İlmeklerimizi devamlı kaydırarak bu çalışmayı yapmış olacağız. Bu model çalışmasını öğrendikten sonra bir sonraki videoda bu görmüş olduğunuz yelek modelini sizler için anlatacağım. Şimdi küçücük bir örnek çalışmasıyla beraber önce modeli çalışalım ve öğrenelim. 18 ilmekten oluşan bir örgü başladım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmekle örgüme başladım ve alt zemin olarak tıpkı yeleğimde olduğu gibi tam 1, 2, 3 diş haroşa boyunca alt zeminini ördüm. Şimdi arkadaşlar, modeli anlatırken şu iki kenardaki haroşa örgülerim sağda ve solda 3 tane, bakın ilk 3 ve son 3 ilmeğim benim kenar ilmeklerim. Yanlarında bir burada, bir burada, bir ters ilmeğim var ve arada 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Şu görmüş olduğunuz model çalışması 10 ilmek üzerinden çalışılıyor. Hemen başlayalım. 18 ilmekle 3 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi kenar ilmeğim için 3 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2 ve 3. Ardından bir ilmek ters örüyorum. Ve arada 10 tane ilmeğim var. Bu 10 ilmeğim üzerinden de bu kaydırmalı ajurlu burgu çalışmasını çalışacağız. Evet, şimdi ilk örgüye başlarken şu başta görmüş olduğunuz 2 ilmekle onun yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İlk 2 ilmeğim önde, diğer 2 ilmeğim arkada kalacak şekilde tıpkı burgu çalışması yapar gibi bu ilmeklerimin bakın yerlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru vurmuş oldum. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi çalıştım. Şimdi 3 ilmek kenarda haroşa, 1 ilmek ters, geri kalan 2, 4, 6 ilmeğim yine şu burgu çalışmamın ilmekleri. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, ardından 4 ilmeğim kalıyor. Bu 4 ilmeğimi de şişten çıkartıyorum. İlk 2 ilmeğim arkada, diğer 2 ilmeğim önde olacak şekilde. Yani soldan sağa doğru bunların yerlerini değiştiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4 ilmek düz olarak örüyorum. Bakın 10 ilmeğin ilk 4 ilmeğinin yerlerini sağdan sola doğru vurdum. 10 ilmeğin son 4 ilmeğini de soldan sağa doğru vurdum. Başlangıcı böyle yapıyoruz. Ardından bir ters ve 3 haroşa kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Arka sıradayız. 3 ilmek haroşa, 1, 2, 3. Ardından bir düz ilmeğim var. Bu öndeki ters olan ilmeğim, arkada düz oldu. Onu düz ördüm. Ardından 10 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Örnek çalışmamın ilmekleri arkada hep ters örgü olarak örülüyor. Evet, 10 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonra bir düz ilmeğim var. Yine önde ters olan ilmeğimdi bu. Ve
3 ilmek kenar ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. İlk çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi hep kaydırarak devam edeceğiz. İlk 3 ilmeğim haroşa. 1, 2, 3. Ardından bir ilmek ters. Bu hep böyle olacak. Şimdi arkadaşlar bakın 10 ilmekten oluşan örgüme başlıyorum. Düz örgülerle. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Bir önceki kaydırdığım 2 ilmeğim burada ve onun önünde 2 tane ilmeğim var. Şimdi bu 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İlk 2 ilmek arkada, son 2 ilmek önde olacak şekilde, yani soldan sağa doğru vuruyorum ve ilk 2 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi şuradaki ajur çalışmasını yapabilmemiz için arkada kalan 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Yani bir kesme yaptım. Bir kez doluyorum. Kestiğim ilmek yerine bir ilmek doladım. Ve 2 ilmeğim var düz. 1, 2 ilmeğimi düz ördüm. Burgu çalışmam bitti. Bir ters, 3 haroşayla sıramı tamamlıyorum. Arka sıradayız. Ne yapıyorduk? Arka hiç değişmiyor. 1, 2, 3 ilmek haroşa, 1 ilmek düz, ardından 10 ilmek ters. 1, 2, dolama yapmış olduğum ilmek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ters ördüm. Sıra sonunda bir düz ve 3 haroşa ilmeğim var. Örerek tamamladım. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Bakın kayıyor. Görüyor musunuz? Şimdi aynı şeylerin aslında tekrarını yapacağız. Sıra takip ederek. Yine 3 ilmek haroşa, 1 ilmek tersimizi örüyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Burgu çalışmamın ilmeklerinden. Bakın bir önce kaydırmış olduğum 2 ilmek ve önünde 2 ilmeğim var. Şimdi bunların yerlerini değiştiriyorum. Öndeki 2 ilmek arkada, diğer 2 ilmek önde olacak şekilde. Yani soldan sağa doğru vurdum. İlk 2 ilmeği 1, 2 düz örgü olarak ördüm. Arkadaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir dolayarak kestiğim ilmeğin yerine ilmek koydum. Sonra 1, 2, 3, 4 diz ilmek ördüğümde artık burgu çalışmam bitiyor. Sırada bir ters 3 haroşa ile beraber ilmeklerim var. Bunları da örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın model belirgin olmaya başladı. Buradan kaydırmaya başlamıştık. 2 kez kaydırdık. Bakın geldiği yer burası. Şimdi arka sırada yine 3 haroşa, 1 düz, 1, 2, 3 haroşa, 1 düzden sonra burgu çalışmamın 10 ilmeğini ters olarak örüyorum. 3, 4, dolama yapmış olduğum ilmek 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ters ördüm. Burgu çalışmam bitti. Bir düz 3 haroşayla sıramı tamamladım. Geliyoruz örgümüzün düz tarafındayız. Şimdi önce 3 haroşa, bir tersimizi örelim. 1, 2, 3 haroşa, bir tersi ördüm. Burgu çalışmamın olduğu yerdeyim. Şimdi örnek hep birbirinin tekrarı olarak devam edecek.
Bakın 4 tane ilmeğim var. Şu 2 ilmeğim bir önce kaydırmış olduğum ilmek ve son 2 ilmeğim var. Burgu çalışmamın ilmekleri. Şimdi bu sıra bizim örneğimizin bitiş sırası. Burada hem örneği bitireceğiz hem de geleceğiz şu başta ikinci kurulumu yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi 3 haroşa bir tersten sonra yine ilmeklerimin yerlerini soldan sağa doğru vurarak değiştim. İlk 2 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Arkadaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmek yerine bir kez şişime ipimi doladım. 1 2 ilmek ördüm. Bakın 4 ilmeğim kaldı. Şimdi şuradaki kaydırma bitti. Bakın arkadaşlar. Şöyle kaydırdık ve buraya geldik. Bu bitti ama buna başlamamız lazım. İşte bu sırada hem burada bitirmiş oluyoruz hem de burada tekrar başlamış oluyoruz. Ne yapıyoruz? Yerlerini değiştirdik, ördük. Arada 2 düzümüzü ördük. Yani toplamda 6 ilmek örmüş olduk. 4 ilmeğimiz kaldı ve ikinci model çalışmasının kurulumunu yapıyoruz. Yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Soldan sağa doğru burgu çalışmamı yaptım. Burada ajur çalışması yapmıyoruz. İlk kurulum olduğu için. O yüzden bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyoruz. 3 4. Bakın ikinci kurulumu, yani şunu yapmış olduk. Ardından bir ters 3 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. Arka sırada hep aynı, hiç değişen bir şey yok. 3 haroşa, 1 düz, 10 ters, 1 düz ve 3 haroşayla sıramızı tamamlıyoruz. 3 haroşa, 1 düz, sonra 1 2 3 4 5 6, dolama yaptığım ilmek 7 8 9 10 ilmek tersimi ördüm. Ardından bir düz, 1 2 3 haroşayla sıramı tamamladım. Evet, bundan sonra hep aynı şeylerin tekrarı olacak. Şimdi ikinci kurulumun ikinci sırasındayız. Yine 3 ilmek haroşamı örüyorum. Şunu şöyle çekeyim, daha rahat görün. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters ve model çalışma. Başlıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüğümde bakın kaydırma yaptığım ilmeğim ve onun önünde 2 ilmeğim var. Bunları şişten çıkartıyorum. İlk 2 ilmek arkada, diğer 2 ilmek önde olacak şekilde soldan sağa doğru vurdum. İlk 2 ilmeği düz olarak ördüm. Arkada kalan 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir doladım. Kestiğim ilmeğin yerine ilmek koymuş oldum. Ardından 1 2 düzle beraber model çalışmamı bitirdim. Bir ters 3 haroşayla da sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar. Devam edelim. Birkaç kez tekrar edelim. Model bundan ibaret. 3 haroşa, 1 düz, 10 ters, 2 dolama yaptığım 3 4 5 6 7 8 9 10 ters, 1 düz ve 3 haroşayla sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Bakın kaydırma yaptığım 2 ilmek burada ve onun öncesinde
4 tane ilmeğim var. Şimdi orada kaydırma yapacağız. Başlayalım. 1, 2, 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. Ardından 1, 2 ilmek düz ördüğümde bakın kaydırma yaptığım ilmek ve önündeki 2 ilmeğim var. Yine soldan sağa doğru bu ilmekleri vurdum. İlk 2 ilmeği düz olarak ördüm. Sıradaki arkada kalan 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir dolayarak kesmiş olduğum ilmeği yerine koymuş oldum. Sonra 1, 2, 3, 4 düzle beraber model çalışmam bitti. Bir ters, 3 haroşayla sıramı tamamladım. Oldukça belirgin oldu. Şimdi arka sırayı 3 haroşa, 1 düz, 10 ilmek ters, bir düz ve 3 haroşayla tamamladım. Bakın kaydırma yapmış olduğum 2 ilmek burada ve önünde 2 düz ilmek kaldı. Yani yine ikinci model çalışmasının son sırasındayız. Kaydırma yapacağız. Modeli tamamlayacağız ama şuradaki 4 ilmekle 3. kurulumu, şurada yaptığımız çalışmayı yapacağız. Hemen yapalım. 1, 2, 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. Ardından ilk 2 ilmek ve yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. İlk 2 ilmeği düz ördüm. Diğer 2 ilmek arka tarafta kalan 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve bir kez şişime ipimi doladım. 1, 2 ilmek düz ördüğümde burada 4 ilmeğim kaldı. Burada modeli tamamladım. Şimdi burada yeniden kurulum yapacağım. Aynı şey. Yine ilmekleri şişten çıkardım. Soldan sağa doğru yerlerini değiştirdim. İlk kurulum olduğu için bu 4 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Burada kesme ve artırma yok. Bakın. Ardından bir ters, 1, 2, 3 haroşayla sıramı tamamladım. Geriye dönelim. Bir sıra daha göstereyim. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dolama yaptığım ilmek 7, 8, 9, 10 ilmek ters, 1 düz, 3 haroşayla arkayı tamamlamış oldum. Bakın yeni kurulum ve bir önceki bitmiş oldu. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3 haroşa, 1 ilmek ters, ardından 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüğümde bakın kaydırmış olduğum ilmekler ve onun önündeki ilmekler. Yerlerini değiştiriyorum. Soldan sağa doğru ve ilk 2 ilmeği 1, 2 düz örüyorum. Arkada kalan 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kesmiş oluyorum. Kesmiş olduğum ilmeğin yerine de bir kez şişime ipimi dolayıp 1, 2 ilmek düz, 1 ters, 3 haroşayla sıramı tamamlıyorum. Model hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hepsi bundan ibaret. Bakın.
Bu çalışmayı mutlaka yapın. Bir sonraki videomda bu modeli kullanarak çok güzel bir yelek öreceğiz. Kocaman jumbo boy bir yelek olacak. Ama önce modeli benim çalıştığım gibi biraz çalışın ki modele hakim olun. Sonra yeleği çok çabuk ve çok kolay bir şekilde örebilelim. Evet, yelek çalışmamda görüşebilmek dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.